1 kilo 142 gram dana sotelik et. Ne kadarmış? 95 lira. Fiyatından da anlaşılacağı gibi bu videoyu bir sene önce çekmiştim. Aylarca bozulmayacak nefis bir ev yapımı et konserve yapıyoruz. Dana rostoluk et 756 gram. Şu anda neredeyse fiyatlar 2 katına çıktı. Nispeten daha ucuz etlerle hiç fire vermeden her an elinizin altında lokum gibi et tarifi. Ne kadar küçük kavanoz kullanırsanız o kadar saklama süreniz artar. Çünkü raf ömrü uzar. Ama ben bugün büyük kavanozlar kullanacağım. Böyle 1 kiloluk 2 tane defne yaprağı, 3 tane sarımsak, orta boy soğanlar, kavanozun büyüklüğüne göre şöyle ikiye bölelim. Nasıl etin durumu? Rostoluk et olsa bile. Böyle bütün elde 2-3 tane daha defne yaprağı. Tamamen isteğinize bağlı ne kadar kullanacağınız. Zaman içinde zaten yapa yapa oturtacaksınız. Sarımsaklar 2-3 tane. Tuz. Kekik. Eğer illa Koray ölçü ver diyenler varsa karabiber hariç bütün baharatlardan 1 tatlı kaşığı kadar. Hem tane karabiberim hem de toz halinde karabiberim var. Hangisini kullanmak isterseniz bu baharatların hepsini tabii ki taze kullansanız çok daha lezzetli olur. Ama tabii ki imkan meselesi. 1 çay kaşığı kadar tane karabiber kullanıyorum büyük etlerde. Mercan köşkü 1 tatlı kaşığı kadar. Yine defne yaprağı. Sarımsak. Top sizde. İsterseniz bütün de atabilirsiniz gösterdiğim gibi. İsterseniz böyle 4'e de bölebilirsiniz. İnce ince bu şekilde kesebilirsiniz. Ama etlerimi kuşbaşı şeklinde keseceğim zamanlar ben de böyle tercih ediyorum açıkçası. Soğanı ne kadar kullanacağınızın miktarı tamamen sizin zevkinize ve kabınızın büyüklüğüne bağlı. Ama ne kadar çok soğan kullanırsanız, sarımsak kullanırsınız o kadar çok kavanozu daraltırsınız hacmini ve o kadar az zeytinyağı kullanırsınız. Bakın eti dinlendirmemdeki nedeni görüyor musunuz? Renk farkını görüyor musunuz? Nasıl dinlenmiş? Bu pişirme yöntemini kurban etlerinde müthiş sonuç verir. Hem saklamanız için hem müthiş lezzetli olması için. Ama biliyorsunuz kurban etlerinde de rigor mortis diye bir durum var. Yani ölüm sertliğini arttırmanız için dinlendirmeniz lazım. Böyle atıyorum. Yeniden sarımsak, 4-5 diş kadar tuz, karabiber, bu sefer toz halinde atıyorum. İsterseniz tane olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen top sizde. Kekik 1-2 çay kaşığı kadar, yani 1 tatlı kaşığı kadar. 1 tatlı kaşığı mercan köşkü. Şöyle defne yaprağı. Çok defne yaprağı olmadı mı Koray? Olmadı. Biraz daha tuz. Çok tuzlu olmuyor mu Koray? Olmuyor. Ve kaliteli bir zeytinyağı, hiç merak etmeyin, zeytinyağınız ziyan olmayacak. İstediğiniz zaman yemeklerde kullanabileceksiniz. Kartuş sistemi de yapabiliriz ama kimseyi yormaya gerek yok. Gereksiz. Böyle ıslatıyorsunuz. Hemen böyle kapatıyorsunuz. Koray, kapak kapatarak pişirsem olur mu? Kapak kapatarak pişirirseniz yanlardan hava çıkmaz. O zaman da et kendi suyunu kaybedemez içindeki. İlla ama illa ben kapakta pişireceğim diyen varsa, ki ben tavsiye etmiyorum. O zaman bu şekil kapatmadan bırakacak, sadece şu yanlardan hava çıksın diye. Kapağın şöyle bir sakıncası daha var. Bakın buralarda plastikler vardır. Buradaki plastik kanserojen gıda alma riskinizi oluşturur. Ama diyorsunuz ki Koray, ben bu kadarcıktan mı öleceğim? Zaten yemediğimiz şey kalmadı, siz bilirsiniz. Su,
125 derece altlı üstü fanlı en az 6 saat, fırın önceden kesinlikle ısınmış olmamalı. Su ekleyeceğimiz zaman kavanozlar çatlamaması için sıcak su ekliyoruz. Şu anda mutfağınızın şefi sizsiniz. Ve şefin en önemli yapması gereken şey şu anda ısıyı kontrol etmek. Konfileme tekniği yapıyoruz. Yani kaynamadan pişirme tekniği. Fokurdarsa eğer et sertleşir. Artık kamerayı neredeyse fırının içine kadar soktum. Herkes çok daha net görsün ve anlasın diye. Gördüğünüz gibi sadece kavanozun üst tarafına doğru çıkan ısı baloncukları var. Kesinlikle kaynama yok. 6 saatin sonunda mutlu son. Bakarsınız eğer pişmemişse tekrardan fırına atıp pişirmeye devam edebilirsiniz. Alabilirsem eğer. Of. Her şey göz önünde. Şunu görüyor musunuz? Etin durumunu. Löpet değil mi? Ama daha iyi anlaşılsın diye. Çatalla şöyle yiyebilirsiniz. Bak. Görüyor musunuz nasıl dağılıyor? Görüyor musunuz etin durumunu? Nasıl? Böyle koca parçayı bu şekil ufalanması, sanki yabancıların brisketi gibi olması gerçekten zor. Of, açın ağzınızı. Görüyor musunuz ne hali? Şöyle bir bakalım. Çok güzel. Yeterince soğumuş. Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra kapağını kapatıyoruz ve dolaba kaldırıyoruz. Çünkü konfileme tekniğinde vakumlama değil, koruma sağlayan yağ. Et her zaman yağın altında kalmalı. Bu şekil dolabın altına koyuyorsunuz. Bakın buzluğa değil, dolabın altında bir yıl boyunca istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Yeter ki yağın içinde kalsın et. Etinizi, yağınızı şu anda da tüketebilirsiniz. Şu anda da inanılmaz lezzetli. Fakat 15 gün sonra tamamen aroması oturmuş olur. Çok daha lezzetli olur. 10 gün oldu. Nasıl yenileceğini soran arkadaşlara göstermek için isterseniz böyle ilk günkü gibi lezzetli yiyebilirsiniz. Hemen biraz mayonez. Biraz kapağı atacağım. Biraz da soğanından. Sadece şu yağ için bile yapmak isteyeceksiniz. Evet. Ortadan kesersin. Bir tane de soğan sıkıştı. İşte böyle mikrodalgaya koyacaksınız. İsterseniz. Şöyle en düşükte yalnız 2 dakika sadece. Ya da küçük bir kavanozu alıp yine suyun içinde, tencerenin içinde ısıtabilirsiniz yiyeceğiniz kadarı. Ya da benmari usulü. Evet. Vallahi o kadar acıktım ki zor dayanıyorum. Of. Nasıl görüntü? Açın ağzınızı. Of. Kaldır aka aka. Açın ağzınızı. Of, of. Fırında pişirmesi daha zor. Ocaktaki versiyon daha kolay. Ama artık hangisini denemek isterseniz hemen şuraya o videoyu da bırakıyorum. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizlere sesleniyorum. Sizlere hala abone olmadıysanız gözüm üstünüzde. Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.